Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al-sat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin mevcut girdi ayarlarını değiştireceğiz. Bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirsiniz. Hermes indikatörünün içinde sell side, buy side dediğimiz likidite bölgelerimiz mevcut. Market kırılım bölgelerimiz mevcut. Hacim kırılım bölgelerimiz mevcut. Order bloklarımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi MSS ve BOS bölgelerimiz mevcuttur. Yine aynı şekilde Miami indikatörünün içinde ise fiyatların geçmişte oluşturduğu trendlerin destek ve direnç bölgeleri mevcuttur. Bir diğer konu ise benim kendime ait olan ve yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum kendi stratejimi YouTube Katıl üzerinden üyeliğe koydum arkadaşlar. O indikatörü de, o stratejiyi de kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında linki mevcuttur. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle bugünkü eğitim videomuzu bir kripto para birimi olan Bitcoin'in üzerinde sizlere anlatacağım. Mumlarımız normal mum grafiği olarak kalıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Grafik periyodumuzun 4 saatlik olması gerekiyor. 4 saatlik grafiklerde gayet başarılı bir çalışan bir strateji. İndikatörler bölümüne geldiğimiz zaman buradan sizler için iki tane favorilerime eklediğim indikatörüm mevcut. Klinger osilatör ve diğer indikatörümüz ise CCI indikatörü. Arkadaşlar iki indikatörü grafiğimize ekliyoruz. Grafiğimize ekledikten sonra indikatörlerimiz bizim karşımıza geliyor. Biraz bekleyelim ve karşımızda indikatörlerimizi görüyoruz. Öncelikle Klinger indikatörümüzün girdiler bölümüne geliyoruz. Girdiler bölümünde isterseniz varsayılan ayarı olarak kullanabilirsiniz. Varsayılan ayarları olarak kullanırsanız çok fazla sinyal alırsınız 4 saatlik grafiklere göre. Ama hatalı sinyal oranında bir o kadar fazla olabilir. Ya da benim kullanmış olduğum gibi EMA'larını birinci EMA'yı 100, ikinci EMA'yı 200 yaparsınız. Bir trend indikatörü haline çevirirsiniz. Ve bu şekilde de vermiş olduğu sinyaller daha az olur. Hatalı sinyalleri de daha az olmuş olur. Yine alt taraftan değiştirebileceğiniz lookback kısmını değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok hareketli ortalamasını değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada hareketli ortalamaları değiştirebilirsiniz. Ben EMA olarak kullanıyorum varsayılan ayarı. Ve stil bölümünden de bar close'u kapatmış oluyorum. Tamam dedikten sonra CCI indikatörümün girdi ayarlarına geliyorum. Bunun da girdiler bölümünden uzunluğunu 100 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Ve burada tamam diyorum. Öncelikle ilk indikatörümüze geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi kendi içinde bir hareketli ortalaması mevcut ve bir sinyal çizgisi mevcut ve bizlere osilatörün altında ve üstünde olmak üzere buy ve sell sinyalleri veriyor. Mavi olan sinyallerimiz sell sinyalini, sarı olan sinyallerimiz de buy sinyalleri olarak veriyor bizlere arkadaşlar. Bir taraftan da CCI indikatörümüz var, görmüş olduğunuz gibi. CCI indikatörü ile bu stratejiyi destekleyerek alım satım sinyallerini kontrol ederek işleme girmeye çalışacağız. Stop loss olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında şimdi sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle bizim için bir al koşulunun veya da bir sat koşulunun oluşabilmesi için arkadaşlar bizim buradaki indikatörümüzün bir alım sinyali vermesi gerekiyor. Yani şuradaki sarı noktadan. Alım sinyali verdikten sonra benim CCI indikatörümün de görmüş olduğunuz gibi kendi içinde bulunan hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Eğer kendi
hareketli ortalamasını yukarı yönlü keserse benim için bir alım sinyali gerçekleşmiş oluyor. Buradaki sinyale baktığımız zaman bizim için olumsuz bir sinyal. Yine keza buradaki sinyale baktığımız zaman buradaki sinyal de bizim için olumsuz. Çünkü CCI kendi hareketli ortalamasının altında. Bizim işleme girebilmemiz için ikisinin de aynı anda sinyal vermesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Yine baktığımız zaman şu bölgede aşağı yönlü bir kesişim mevcut. Bir sinyal gelmiş. Bir mum sonra şuradaki mumdan itibaren görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar düşen trendi onaylamış. CCI de bunu onaylamış ve aşağı yönlü bir düşüşün geldiğini görüyoruz. Peki stop olmamız gereken yer burada neresi olması gerekiyor? Öncelikle stop olmamız gereken yerler birçok yerde stop olabiliriz. İstersek buradaki hareketli ortalama aşağı yönlü kestiğinde yani sell sinyali verdiğinde stop olabiliriz. Yani o da şu bölgelerde yapıyor. Şu bölgede stop olabiliriz. Düzeltiyorum, yanlış söyledim. Buy sinyali geldiği yerde yani şu bölgede stop olabiliriz. Veya da şurada sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizlerle paylaştım. YouTube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping, hem day trade, hem de swing trade yapma ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda, kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar. En büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. YouTube üzerinden arkadaşlar katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi CCI'nin yukarı yönlü kırdığını gördüğümüz zaman da stop olabiliriz. Ama şurada CCI'nin kendi içinde bulunan eksi 100 referans aralığı mevcut. Buradaki eksi 100'ü gördüğümüz zaman arkadaşlar eksi 100 aşağı yönlü kesilmemiş. Fiyat buradan tepki almış. Eğer burası aşağı yönlü kesilseydi ben buradaki sinyale girerdim. Örnek veriyorum, şu anda da bakın bir sat sinyali geldi. Ve bu sat sinyali geldikten sonra fiyatın aşağı yönlü kesildiğini görüyoruz. Yani CCI eksi 100'ün altına doğru kesildiğini görüyoruz. Bunun aynısını buy sinyali geldiğinde de kullanabiliriz. Yine sinyallerimizi kontrol ederken bakın şurada bir buy sinyalimiz geliyor. Buy sinyalimiz geldikten sonra buradaki eksi 100 yukarı yönlü kesilmiş. Eksi 100 yukarı yönlü kesildikten sonra buradaki osilatörümüz herhangi bir al koşulu vermemiş. Nerede veriyor? Kendi içinde bulunan hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesiyor ve bize şurada bir buy sinyali veriyor. Buradaki buy sinyalini verdikten sonra fiyatımızın yükseldiğini görüyoruz. Yaklaşık %3'e yakın bir yükseliş mevcut. Buradaki yükselişten karımızı çok kolay bir şekilde alabiliriz. Yine aynı şekilde eğer stop olacaksak da şuradaki mumda sell sinyali gelen mumda stop olabiliriz. Yani şuradaki mumda girdik, buradaki mumda çıkmış olacağız. Ama benim tavsiyem olabildiği kadar karınızı kendinizin belirlemeniz ve mevcut kardan kendinizin işlemden çıkmanız daha faydalı olacaktır. Yine short sinyale baktığımız zaman bakın short sinyali burada geliyor. Buradaki short sinyaline girmemiz için CCI'nin de aşağı yönlü kesmesi gerekiyor. Veya da kendi hareketli ortalaması ile arasının açılması gerekiyor. Yani bir yatay hareket olmaması gerekiyor. Şuradaki hareketler gibi. Ve burada baktığımız zaman bize bir sat sinyali veriyor. Şuradaki mumdan itibaren. Ve şuradaki mumdan itibaren arkadaşlar bize bir sat sinyali geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ben buradan CCI ile birlikte fiyatımı taşıyorum ve buraya kadar karımı çok rahat bir şekilde almış oluyorum. Burada da yaklaşık %2'lik bir düşüşün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tek bir mumda %1,5'luk bir düşüş gelmiş. Aynı şekilde buy sinyalinde de bakın CCI'miz şu bölgede yeni kesiyor fiyatı. Ve burada bir buy sinyalimiz geliyor. Arkadan şuradaki iki mumdan karımızı çok rahat bir şekilde alıyoruz. Çok fazla sinyal geliyor. Yine hareketli ortalamaları 200'e 100 yaptık EMA'larımızı. Buna rağmen başarı oranı yüksek
ve buna rağmen de çok fazla sinyal geliyor. Eğer varsayılan ayarı olarak kullanırsanız daha da fazla sinyal gelecektir sizlere arkadaşlar. Yine baktığımız zaman şu bölgede bakın bir stop loss göstereyim. Şu bölgede bir sat sinyali gelmiş, CC'miz aşağı yönlü kesmiş ve arkasından buy sinyali gelmiş. Buradaki buy sinyalinde stop olabilirsiniz. Bu bir tercihtir. Veya da CC'yi takip ederek şuradaki mumda stop olabilirsiniz. Bu da bir tercihtir arkadaşlar. Yani herhangi birini kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta şu. Bir sinyal geldikten sonra arka arkaya sinyaller geliyor. Örnek veriyorum işte buy sinyalindedir. Arka arkaya buy sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Sell sinyalindedir. Arka arkaya sell sinyallerinin geldiğini görüyoruz. O durumda ilk sinyalleri yakalamaya çalışalım. Trendin yönü hangi tarafsa o tarafta işlem açmaya önem gösterelim. Örnek veriyorum. Burada bir bakın arka arkaya sell sinyalleri gelmiş. Birinci sell sinyalimiz, ikinci sell sinyalimiz. Buradaki sell sinyali geldikten sonra girebileceksek burada işleme girelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın fiyat aşağı yönlü düşüyor. Gayet iyi bir düşüş var. Arkasından bir buy sinyali gelmiş. O sell sinyalinin arkasından. Yani hemen hemen burada sizi stop eder. Ama benim size tavsiyem az çok teknik analiz biliyorsanız bir yatay çizgi çekip şu bölgelere fiyatın dönmüş olduğu bölgeler arkadaşlar bakın. Bu size çok fayda sağlayacaktır. Bir yatay çizgi çekip oradaki fiyatı takip edip buradaki destek olarak belirlediğiniz bölgede kırılırsa orada sinyalinizi devam ettirin. Yani destek bölgeniz belli. CSI aşağı yönlü düşüyor. 100 bölgesinde düştüğünü görüyoruz ve artık burada bir kırılım geliyor. Buradaki kırılımda da işleme girebilirsiniz. Veya da bir buy sinyali geldiğinde geçmişte şurada çekmiş olduğunuz direnç bölgeniz ve destek bölgeniz burada bir buy sinyali geldiğinde direnç olarak görecekse fiyatı yani şurada görüldüğü gibi buy sinyali geliyor. CSI bunu onaylıyor ve fiyat buradan dönüyor. Buradaki buy sinyaline de girmezsiniz. Ve bu şekilde fiyatların geleceğini görmüş olursunuz. Ona göre hareket etmiş olursunuz. Ne yaparsınız? Arkasındaki sell sinyaline girersiniz. Yani bir mum sonra sell sinyali geliyor ve ben buradaki direnç bölgesini çektiğim için de fiyatın buradan dönme ihtimalini değerlendirdim ve buradan da paramı kazanmış oldum arkadaşlar. Karlı bir şekilde işlemimi kapatmış oldum. Eğitim videosunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlar.